bir bütün, hayatımız bir bütün, kainat bir bütün ve bunların her bir tanesi birbirini desteklemek için var ve bize hizmet etmek için var. İşte biz bir taraftan bu kendimizi ve hayatı keşfetmek için hem dışarıyı bizden yansıyanı okuyarak, bize ne anlattığını anlatarak ama bir taraftan da niyetlerimizle ve dileklerimizle bize kendi içsel alanlarımızdan açılan kapılardan beslenmeyi talep ederek bu iki tarafın da ışığın ve belki karanlığın da ruhun da ve maddenin de aslında hizmetini alarak kendimizi keşfetme yolculuğuna çıkabiliriz. İşte bugün, yani şimdi ilk paragraf gibi oldu. Bugünkü çalışmamız bunları anlamak üzerine devam edecek. İşte bunun için yine çeşitli öğretiler, ta en eski dinlerden bile önce, en eski Delf mabetlerinden, Mısır'daki mabetlere kadar, bütün eski Yunan'daki, Uzak Doğu'daki tapınakların kapılarında onun için kendini bil yazıyor. Bu kendini bil aslında çok sihirli bir kelime. Her birimizin çok duyduğu, çok bildiği, çok bildik bir şey. Fakat bilginin saklanma kanunu saçılarak saklanmasıdır. Yani çok değerli bir bilgiyi çoğalttığınızda bunu çok iyi gizlersiniz. O kadar çoğaltırsınız ki o her yerdedir. Onun için hiçbir değeri yoktur. İşte bu da öyle bilgilerden bir tanesidir. Zaten hepimiz biliyoruz deriz onu. Yani bunu o kadar çok iyi bildiğimiz bir şey zannederiz ki onun için o konu üzerine bir daha düşünmek bile gerekli değildir. Hatta böyle bir şimdi kelimelerle ilgili bir şeyimiz de olacak inşallah. Kitabımız olacak. Hani o kadar basit kullanıyoruz ve hiç sıradan bir şekilde üzerinden geçiyoruz ki ama o kelime veya o bazen tını bir sürü şey anlatıyor ve onlarla bağlantıya girdiğinizde neler yarattığınızı, hayatınıza neler çektiğinizi, ısmarladığınızın farkındalığına ulaşıyorsunuz. İşte kendini bilmek denilen konu da aslında kendini keşfetmeyi bilmek ve kendini bildiğinde yani o bir şey denilen hani dedik ya o küçücük Ünal'ı bildiğinde aslında o büyük Ünal'ı biliyorsun. Çünkü bir hücreyle 30 trilyon ayrı hücrenin bedende herhangi bir farkı yok. 30 trilyon hücremizin de oluştuğu hücre bir. Yani işte yumurtayla sperm bir araya geldi ve bize bir zigot oluşturdu. Oradan diyelim ki işte kök hücreler şunlar bunlar ve bugün hani 30 trilyona kadar saymıyorlardır ama yaklaşık bu kadar diyorlardır. Ve düşünün ki bütün kainat da buna benzer bir sistemle oluştu. Onun için siz o bir tane hücreyle ilgili tam bir şey biliyorsanız o hücre sizsiniz. Onun için kendini bilen Rabbini bilir diyoruz. Yani kendini keşfetmiş olmak veya ne kadar keşfettiysen kainatı, sistemi o kadar keşfedebiliyorsun. Ve sistem o kadar mükemmel çalışan bir mekanizma ki insanı bir yerde tamamen bir makine gibi yapmış. Bizim bir tarafımız komple bir makine. Bir yapay zeka gibi. Zihniniz, duygularınız tamamen mekanik şekilde. Yani hangi düğmenize bastığında belli tepkileriniz var. Yani nerelerde öfkeleneceğiniz belli, değil mi? Nerelerde kıskanacağınız, nerelerde kızacağınız, nerelerde korkacağınız. O zaman bu kadar teknik bir durum bir mekaniklik değil mi? Yani bir makinenin işleyişi değil mi? Evet. Ama bu makine olmaktan çıkabilmenin de yol ve yöntemleri var. Veya makine olarak kalmak isteyenler için
robot olarak devam etmekte var. Bugün çoğunluk daha kolay diye yönlendirilip yönetilerek bildik yol ve yöntemlerle aslında o makine olmaya onun için devam etmek isterler. Burası belki işte bu keşfetme yolculuğumuzdaki bizim çok önemli sıçrayış alanlarımızdan bir tanesidir. Yani sen tamamen uyuyan, uykuda, mekanik, bugüne kadar sıradan gelen, tamamen dışarının seni yönlendirmeleri, sana anlatımları, yargılamaları ezberleterek yaptığı bir sistem içinde mi yaşamak istiyorsun? İşte bu %99 belki böyle. Ya da bu halin içerisinde bir uyanma hali mi meydana getirmek istiyorsun? İşte bunun için bir sürü dünyaya hocalar, öğretmenler, inisiyatörler, şeyhler gelmiştir. Aslında her gelen bilgi, enerji, vahiy bize bu mekanik sistem ve düzen içerisinden uyanışın yol ve yöntemlerini göstermiştir. Ama emin olun ki gelen öğretmenler anlattıklarının pek azını insanlara hissettirebilmiş ve duyurabilmişlerdir. Çünkü şöyle bir mekanizma çalışır sürekli. Bizim kulaklarımız o mekanik sistemin içindeyken sadece anlamak istediğimizi anlarız. Yani gelen bir bilgiyi kendi realitemiz ve anlayışımızın içerisine indirgemek isteriz. Böyle olduğu müddetçe de biz verilen bilginin titreşimini değil, verilen bilgiyi de kendi enerji alanımızın içerisine indirdiğimiz için yine kendi inandığımızı o yüksek titreşimli bilgiyle devam ettiririz. Şimdi bunu biraz daha açayım. Sadece zanlar değil. Sadece zanlar. Şöyle bir şey. Yani bir diyelim ki titreşim bilgi geldi. İşte dedi ki kendini bilmek. Şimdi biz bunu aldık. Bugüne kadarki bildiğimiz, anladığımız herhangi bir alandaki frekansa oturtturmaya çalışıyoruz. Yani dur bakalım biz buraya çıksak baksak acaba buradaki nedir? Bu değil. Şimdi böyle olunca herhangi bir kişinin hangi dine, hangi inanca ait olduğunun fazla bir önemi yok. Bakın. Yani çoğunluğumuz şöyle zannediyor. Bak şu dinde onun için bu din çok daha yüksek. O zaman bu daha tekamül etmiş veya daha cennetlik. Fark etmiyor. Herhangi bir tanesinin taştan bir heykele tapmasıyla kafasının içinde bir şeye tapıyor olmasının arasında fazla bir fark yok. Ya olur mu? O bak bu kadar yüce bir şeye tapıyor ama. Şimdi bu başka bir şey. Yani sen sana verilen gücün ve yetkinin ne kadar farkındasın veyahut o bilginin titreşimine ne kadar ulaştın. Onun için işte bir bakıyorsun ki yani peygamberlerin etrafında aslında hep bir avuç insan var. O bir avuç insanın anlattığının suyunun suyu etrafa böyle bayağı bir sulandırılarak aktarılıyor. Tabii ki orayla bağlantıya geçen, oradaki aslında özü anlayan da var. Bu önemli bir ayrıntı. Ama onun dışında şu da var ki, göğün kapısı da her an hepimize açık. Burası çok önemli bir noktadır. Yani herhangi birimizin bir talebi olduğunda, bir şey istediğimizde mutlaka o bize verilir ve sunulur. Birisi aracı kılınır, hiç önemli değil. Bakın. Bir çocuk gelir, size sorunuzun cevabını verir gider.
Verdirilir yani. Tam sen soruyu sorarsın, televizyonda işte bir tane komedi programında anlatır onu yani size. Yan masada birisi gelir konuşurken tıkır tıkır senin cevabını verir. Öncelikle şimdi böyle bir mekanizma işliyor. Ama sen kulağını açarsan biliyorsun. Evet. Sen eğer duymak istemiyorsan zaten kapasite belli.